Bugün farklı bir şekilde karşınızdayız. Burada çiftlik gübresi kullanılmış bir plastik sera içerisindeyiz. Burada üreticimiz seraya çiftlik gübrelerini kullanmış. Bununla ilgili bazı bilgiler de vereceğiz şimdi. Şimdi bir önceki üretim dönemi sona erdiğinde üreticiler toprak hazırlığını yaparlar. Bir sonraki dönem için hazırlık. Toprağı işlemişler. Kabaca bir toprak. Hani üretici ifadesiyle fos bir toprak. Yani kabartılmış, temizlenmiş, sürülmüş. Bunun üzerine çiftlik gübrelerini serpiştiriyorlar. Daha doğrusu yığın halinde bu şekilde dökülmüş. Şöyle ilerleyelim şimdi bilgi vererek. Şimdi buradaki çiftlik gübresi öncelikle büyükbaş hayvan gübresi. Çoğunlukla da inek gübresi, dana gübresi şeklinde. Çok da kurumuş, yanmış bir durumda değil. Kıymetli de bir gübre. Eskiden işte bağ bahçeye atılması tavsiye edilirken, üreticiler kıymetini bilmezken, boşa dökülmesin derken, şimdi kıymetli. Kıymetini de birazdan rakamlarla söylemeye çalışacağız. İyi yanmış durumda değil. Şimdi bu gübre dekara belli oranda kullanılmış. Az önce üreticiyle konuştum. Bir dekara bir kamyon verdim diyor. Bir dekara bir kamyon. Tabi burada kamyonun ölçüsü önemli. 6 tekerli olanlar da var. 8 tekerli olanlar da var. 10 tekerli kamyonlar da var. Bu teker sayısı neyi ifade ediyor? Teker sayısı ne kadar çiftlik gübresi aldığını ifade ediyor. Buraya 8 tekerli kamyonlarla gübre uygulaması yapılmış. 8 teker kamyonda yaklaşık 8-10 ton çiftlik gübresi alıyor. Dekara 8-10 ton civarında çiftlik gübresi uygulaması yapılmış bir sera. Şimdi bu fiyat ne kadar? 8-10 tonluk bir kamyon çiftlik gübresini üreticimiz 13.000 liraya almış. Daha yeni gübre, yeni buraya bırakılmış. 13.000 lira. Sadece çiftlik gübresinin bir dekar alana maliyeti 13.000 lira. Yani bir üretim dönemine 13.000 lira masraf ile üretici başlıyor. Bunlar böyle yığın halinde bırakılmış. Ama bu yığın bu şekilde kalmayacak. Şu traktör izlerini görüyoruz. Traktörlerle küçük küçük buralara konulmuş. Daha sonra yine traktörler vasıtasıyla ya da yövmiye ile çalışan kişiler bulunacak. Bu seranın içerisine dağıtılacak. Burası yaklaşık 2 dekarlık bir alan. 2000 metrekarelik bir alan. 2 kamyon çiftlik gübresi konulmuş. Yani yaklaşık 20 ton gübre var burada. 26.000 lira buraya masraf yapılmış. Şimdi bu çiftlik gübresi olmasa ne olur? Olmaz ise o zaman bunun yerine geçebilecek olan, bunun verdiği gücü sağlayabilecek olan gübrelerle mutlaka takviye edilmesi gerekiyor. Yani şunu net bir ifadeyle söyleyelim. Organik gübrenin, iyi bir organik gübrenin yerini hiçbir gübre tutamaz. Çünkü içerisindeki
azot, fosfor, potasyum ya da diğer minerallerden ziyade organik madde var. Bu organik maddenin yerini hiçbir ürün tutamaz. Bundan dolayı da bunun en iyi verilecek olanı çiftlik gübresi. Bunun dışında yapacak olduklarımız hem pahalı hem de sadece tohum ekimi yapılan yerlere yapılır. Yani karşıdaki serada gösterelim. Oraya çiftlik gübresi kullanılmamış. Şöyle baktığımız zaman tohum çıkışı iyi değil. Tohum olmasına rağmen tekrar üzerine tohum ekimi yapılmış orada. Burada ne yapacak üretici? Bunu dağıtacak, toprağa karıştıracak, damla sulama sistemini hazırlayacak ve daha sonra tohum ekimine geçecek. Tohum ekimi yapıldıktan sonra buradaki tohum çimlenmesi, bitkinin çıkış gücü, yani toprağın içinde oluyor çimlenme. Toprak üzerine çıkışına da çıkış gücü diyoruz. Bu çıkış gücüyle beraber muazzam bir farkı çiftlik gübresinden dolayı göreceğiz. Bu hep faydalı da, zararı yok mu çiftlik gübresinin? İllaki var. İneklerin yemiş olduğu yabancı otların tohumları varsa burada muazzam bir yabancı ot çimlenmesi, çıkışı meydana gelecek. Bunun yolu, o zaman yabancı ot ilacı atılması gerekiyor. O da ekstra bir masraf ve bir de selektif bir yabancı ot ilacı, seçici bir yabancı ot ilacı bulunması gerekiyor. Öyle yapmak yerine tohum ekildikten sonra eğer yabancı ot çıkışı olursa bunları yine yevmiye ile çalışan kişileri bulup burada çalıştıracaklar. Yabancı ot temizliğini yaptıracaklar. Önceki dönemlerden kalan, örneğin şu direklerin dibindeki yabancı otları görebiliyoruz. Buraya yaprağı yenilen sebzeler ekilecek. Bu kadar masrafa gerek var mı? Evet, var. Son 3-4 aydır bunlar çok iyi para kazandırmıyor. Buna rağmen üretici ya kazanırsam diye tekrar burada çalışmaya devam ediyor. Çünkü bir kez, iki kez az masraf diyebilecek olduğumuz bu yaprağı yeni sebzelerden bir karlılık yakalayabilirse iyi paralar kazanabiliyor. Velhasıl kelam, ne kadar masraf ederseniz o kadar geriye dönük olarak fazla para kazanma şansınız olabiliyor. O da daha iyi verim ile elde edilebiliyor. Piyasa iyi olursa üretici buradan iyi para kazanacak demektir. İyi olmazsa masrafları boşa gidecek demektir. İnşallah bütün üreticilerimizin kazandığı, tüketicilerimizin de makul ücretlerle alabildikleri bir üretim dönemi, sezonu olsun diyoruz. İyi günler.